Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun. Bugün sizlere kendi evimi gezdirmek istiyorum. Biliyorsunuz ki ben bir program yapıyorum. Evinize konuk programı. Güzel bir yemek programı ve çok sevdiğiniz, ilgiyle izliyorsunuz. Ama bana o kadar çok mesaj geliyor ki, o kadar çok e-mail, Instagram'dan, Facebook'tan biz sizin renkli evinizi gezmek istiyoruz. Rengarenk döşediğiniz, ruhunuz gibi diyorsunuz. Evet, benim ruhumu yansıttığım bir evim var. Ve evinde bir ismi var. La Casa del Amor. Yani sevgi evi, aşk evi. Bu evde 5 yıldır yaşıyorum ben. Sevgiyle yaşıyorum ve çok güzel birliktelikler yaşadım burada. Size detaylı bugün evi çekiyorum. Hadi bakalım. Değerli dostlar, bu salonu bence yakinen biliyorsunuz artık. Çünkü genelde çekimlerimi ya terasta yapıyorum ben ya da bu salonda yapıyorum. YouTube çekimlerimi özellikle bu koltuğa oturuyorum ve bu koltuktan arkamda aslan heykelim ve kendi el yapımımız bunlar bizim. Şule ablayla beraber ressam dostum, büyüğüm, en sevdiğim arkadaşım. Beraber yaptığımız koleksiyonları size göstereceğim. Bu köşeyi aşinasınız. O yüzden bu köşeyi de çok sevdiğinizi biliyorum ben. Sizin genelde biyografileri, özel çekimleri burada yapıyorum ben. Şimdi benim dünyaya, seyahatlere olan ilgimi artık bilmeyen yoktur. Yani beni tanıyanlar, izleyenler Ersin'in bir gezgin olduğunu, dünya seyyahı olduğunu biliyorlar. Yeni izleyenlere de kalbimden sevgilerimi gönderiyorum. Beni tanıdıkça dünyayı da gezeceksiniz. Ruhunuz daha da renklenecek. Çünkü rengarenk bir dünya yarattım kendime ben. Size nereden başlayacağımı da şaşırdım biliyor musunuz? O kadar çok obje var ki bu bir maksimalist evdir. Genelde minimalist evler, Japonların evleri mesela minimalisttir. Yani sade döşenmiştir, duvarlarda pek bir şey yoktur. Ama bu ev tarzına maksimalist deniyor değerli dostlar. Yani tablolar, objeler, heykellerden oluşan kitaplar, bunların bütününe bir araya geldiğinde maksimalist. Bazıları maksimalist evleri sevmezler çünkü çok kalabalık gelir onlara. Ama ben maksimalist seviyorum. Neden sevdiğimi söyleyeyim. Burada benim dünyada gezdiğim bütün noktalardan, bütün şehirlerden, kıtalardan topladığım objeler var. Şekilde ve onlar anılarımı da sergileyince, bu alanda yaşayınca daha güzel hissediyorum. Çünkü Paraguay'dan, Arjantin'den, Brezilya'dan, Pakistan'dan her gittiğim köşede dostluklar ve aileler var. Onların bana verdiği hediyeler var ya da benim aldığım parçalar var. Bu objeleri sabah gözümü açıp uyandığımda gördüğümde o güzel dostları da hatırlamış oluyorum ben. Evet, ilk minderi göstereceğim size. Ben İstanbul'a 6 yıl önce taşındım. Bu evde de 5 yıldır oturuyorum. İlk ne yaptım biliyor musunuz? Bir kumaş parçası ve sünger alıp bu gördüğünüz minderi yapmıştım ben. Bu gördüğünüz minder, biliyorsunuz el becerilerim biraz iyidir benim. Okulda da çok iyiydi. Öğretmenlerim çok severdi. Bu minderle başladım. Her şeye yani dekorasyona bu minderle başladım ben. Ve üzerinde plaklar var görüyorsunuz. O yüzden de dünyada topladığım bütün plakları da buraya koyup bir plak köşesi yaptım. Şu anda burada bir plak var. Kimin plağı var derseniz Julio Iglesias. Bunu İspanya'dan almıştım. Julio Iglesias'ı çok seviyorum ben. Bu arada Paraguay'a o kadar çok seyahat yaptım ki ben Paraguay'dan bu plakları toplamıştım. İtalya'dan Adriano Celentano, yine Julio Iglesias'lar. Rosita Ferrer mesela çok önemlidir. Rosita Ferrer bana imzaladı. Por Ersin, Ersin Faikzade con cariño. Ersin Faikzade'ye sevgilerimle yazısı var. Rosita Ferrer İspanya'nın Müzeyyen Senarı gibidir değerli dostlar. Ben Pedro Morales'le beraber Madrid'de bir albüm yapmıştım. O albümü yaparken gel seni hocama götüreceğim dedi. Hocası da Rosita Ferrer. Yine Los Fronterizos yani sınırdakiler demektir bunun anlamı. Arjantin-Brezilya sınırında Iguazu'da ben çok yaşadım. Orada almıştım. Dalida İspanya'dan. Guarani yani Guarani yerlileri Paraguay'ın yerli halkıdır. Muhteşem bir plak. Elvis Presley Amerika'dan. Burayı çok seviyorum. En sevdiğim köşe benim burası değerli dostlar. Ve o en sevdiğim köşeye de en sevdiğim insanlardan biri olan
İmparatoriçe Farah Pehlevi'nin tablosunu koydum. İmparatoriçe Farah Pehlevi aslında bir mimar. Ben sanatçı, sanat biliyorsunuz ki genele hitap etmelidir. Ben bir yazarım, ses sanatçısıyım, seyyahım. Ayrıca dekorasyonu çok seviyorum. Ve İmparatoriçe Farah Pehlevi bir mimar aslında. Ve İran'a kraliçe olduğunda, 1960 yılında Şah'la evlendiğinde ülkenin mimarisini güzelleştirdi. Değerli bir hanımefendi ve çok yakında biliyorsunuz ki kitabını yazdım, tamamladım. 4 yıldır bu evde, 20 yıllık bir araştırmanın sonucunda kitap artık dünyanın her yerinde Farah Pehlevi sevenleriyle olacak. İranlılar dört gözle bekliyorlar. Tüm İranlı sevenlerime, beni takip edenlere kalbimden sevgiler gönderiyorum. O yüzden Farah Pehlevi'nin tablosunu buraya koydum ve bu Farah Pehlevi'nin tablosunu Sevinç Seles benim için yaptı. İzmirli bir ressam, çok sevdiğim bir büyüğüm. Geçen gün onun Pera Palas'ta bir resim sergisi vardı. Orada birlikteydik. Muhteşem bir tablo. Yine biliyorsunuz ben barış elçisiyim. Dünya barış elçisi. 2011 yılında Dünya barış elçisi seçildim ben. 2021 yılında da küresel barış elçisi ilan edildim ve Dubai'de törenle bir madalya takıldı bana. O törenden bir fotoğraf bu. Buraya koydum Farah Pehlevi'nin altına. Altta True Love yazısı, gerçek aşk. Yine çok özel bir parça var, bir saat burada. Bu saatte Fransa'dan almıştım bir seyahatimde. Plak köşemde ve şunu göstermek istiyorum. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Ben çiftlik evlerini, köy evlerini çok seviyorum. Yani tam o konsepte uygun Christmas zamanı, yeni yıl zamanı kullandığım bir obje bu benim. Yine Şule ablanın maharetli ellerinden çıktı bu. Bu plak köşesini de anlattık ama unutmayalım. Bu eski bir komodin değerli dostlar. Eski bir komodin, bildiğimiz hani yatak odasında kullandığımız komodin. Ben bunu sokakta buldum. Evet, sokakta. Ve hemen aldım, içine güzel bir şekilde tıraşladım ve beyaza boyayıp yanlarına da objeler koyduk. Ve alın size bir plak dolabı ve benim muhteşem yukam. Bu senelerdir benimle, ufacık olan yuka kocaman oldu. Üstünde de Amor Siempre yazısı var, görüyorsunuz. Amor Siempre, yani aşk daima. Ne kadar güzel bir ceylan. Üstte Farmhouse yazısı. Ben imajine ediyorum. Farmhouse biliyorsunuz çiftlik evi demek. Ben bir çiftlik evi kuracağım. Evet, onun sürprizi aslında bu. Sizle paylaşayım. Bu gördüğünüz muhteşem objeleri bir çiftlik evinde bütünleştirmek istiyorum ben. Çünkü botaniği çok seviyorum. Bir botanik bahçesi yaratacağım. Yeşillikler ve çiçeklerin arasında daha ne çekimler yapacağız beraber inşallah. Özel bir parça. Hani dedim ya, dünyayı dolaşıyorum, anıları biriktiriyorum. O objelerden biri. Brezilya'da ben çok büyük bir aşk yaşadım. Beni tanıyanlar çok iyi biliyor. Brezilya'ya tam 12 kere gittim onun için. Çok saf, çok temiz, güzel bir aşktı o. Ama sonu gelmedi çünkü mesafeler, kıtalar çok farklıydı. O orada yaşamayı tercih etti. Ben mecburen Türkiye'ye dönmeliydim. Onun bana hediyesidir. Ti amo, seni seviyorum. Altta Buenos Aires. Arjantin'e o kadar çok seyahat ettim ki, çünkü Arjantin, Brezilya, Paraguay bunlar sınırdaşlar. Yani bir ülkeden bir ülkeye gitmek çok kolay. Zaten biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vizesiz gidiyoruz. Brezilya'da yaşadığım aşkın bir diğer simgesi de budur arkadaşlar. Bu Cidade São Paulo, yani São Paulo şehri demek. Bizim ikimizin burada resimleri vardı. Bir kanatta o, bir kanatta ben. Tabii onu boş bırakıp bu şekilde Şule abla çizdi bana. Arkada bir melek. Evet. Dünyanın en çok ihtiyacı olduğu şey bugünlerde barış değerli dostlar. Peace on earth. Dünyaya barış. Şu anda Pakistan ve Hindistan'da biliyorsunuz çok büyük çatışmalar var. Sınırlarda inşallah topyekun bir savaşa dönüşmez. Çünkü Pakistan bizim için çok önemli. Geçen gün biliyorsunuz ki Pakistan için muhteşem bir Türkçe ve İngilizce video belgesel hazırladım ben. Ve Pakistan televizyonları bunu veriyor. Pakistan'ı çok seviyoruz. Onlar Türk Kurtuluş Savaşı'nda bize varlarını yoklarını gönderdiler. Altınlarını, paralarını, dualarını ve bize güvendiler, Türkiye Cumhuriyeti'ne güvendiler, Türkiye'ye güvendiler, Mustafa Kemal'e güvendiler. Mustafa Kemal de onlardan aldığı güçle, maddi güçle Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu ve daha sonra Muhammed Ali Cinnah da Mustafa Kemal'in yolundan giderek 1947'de
Yani seneler sonra Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra büyük mücadeleler sonucunda Pakistan Cumhuriyeti'ni kurmuştu. Onun için peace on earth, evimde barış. Bütün dünyaya barış. Evet, dostlar. Çok obje var, hangisini göster. Fakat bunlar hep handmade, el yapımı. Arjantina. Arjantin benim için bir tutku değerli dostlar. O kadar çok seviyorum ki Arjantin'i, Buenos Aires'i. Tango yapıyorum ben. Arjantin'de inanılmaz muhteşem benim Arjantinli dostlarım var ve onlarla beraber tango kurslarına gittim ben. Arjantin'in muhteşem sanatçılarıyla. Alfredo Stefano benim en yakın Arjantinli sanatçı dostum, ses sanatçısı. Onunla da yakında düetler yapacağız. Biz İspanyolca biliyorsunuz ki İspanya'da bir albüm yapmıştım ben. Alfredo'yla da Arjantin'de yapacağız. Evet, Paraguay. Çok özeldir benim için. Paraguay, hangi yer senin için özel değil diyeceksiniz. Şimdi Pakistan özel, Brezilya özel ama Paraguay'da benim bir ailem var biliyor musunuz? Birazdan içeride resmini de göreceksiniz. Orteliado ailesi. Orteliado'lar bana ne diyorlar biliyor musun? Onlar 7 kardeş. Ercinito Orteliado diyorlar. Ercinito yani minik sevimli Ersin demek. Orteliado da onların soy isimleri. Paraguay videolarımı lütfen YouTube'da izleyin. Ersin Faikzade Paraguay diye arattığınızda yüzlerce video göreceksiniz. Ya da merak ettiğiniz ülkenin ismini benim ismimin yanına yazıp aratırsanız o ülkelerdeki maceraları göreceksiniz. Orteliado'ların. Yine ben bir Brezilya'da foto modellik yapmıştım. Oradan kesitler bunlar değerli dostlar. Çok önemli bir fotoğraf sanatçısı çekmişti bunları. Guillermo diye, şu an Portekiz'de yaşıyor. Oradan kareler bunlar. Ve gelelim o önemli ana. Ben bir yazarım biliyorsunuz değerli dostlar. Ve ses sanatçılığının yanında, barış elçiliğinin yanında, dünyaya dolaşıp konferanslar vermenin yanında ben bir araştırmacıyım. Çocukluğumdan beri 1989'da başladığım araştırma, yani ufak bir çocukken ben bir kutu yaratmışım. O kutuda Prenses Diana'ları, Süreyya'ları, Farah'ları biriktirmişim. Nereden Süreyya, Farah? Hadi Prenses Diana o zamanlar çok meşhurdu ama nereden bu ilgi derseniz İzmir'deki evimizde dev bir kütüphane vardı. Anneciğim hastaydı, MS hastası ve yatalaktı. Ben o yüzden pek sokağa çıkıp oynayamazdım. Anneme kitaplar okumak isterdim. Babaannem ve anneannemin de getirdiği kitaplar vardı. Hayat ve ses mecmuaları vardı orada. Bizi izleyenler o diyecekler, o günlere gidecekler şimdi. O zamanki dergiler kültüreldi. Dünyadaki pek çok entelektüel gelişmeyi bu dergilerde insanlar okur ve bilgilenirlerdi. Ne yazık ki şimdi artık bunlar yok biliyorsunuz. Zaten sosyal medya devin içinde yaşıyoruz. Öyle bir devirde yaşıyoruz. Ve ben Süreyya'ları o yaşlarda kitapçılara gidip biriktirdim. O kadar çok arşivim oldu ki ben dedim ki pandemide ses sanatçıları bizler konser veremiyoruz, bir kitap yazayım. Ve Prenses Süreyya Esfendiyari'nin kitabını yazdım. Devrilen aşkın ve ülkenin hikayesi. Aşktan ölmek. Yani kısır olduğu için, İran tahtına bir veliaht veremediği için zoraki kurallar gereği boşanmak zorunda kalmışlardı. Acıklı bir öykü. İran Şahı ondan boşanmak istememişti ama tahta varis veremeyince mecbur kalmışlardı ve daha sonra Farah Diba ile evlendi. İşte bu kitap çıktığında İstanbul Göztepe Kilercibaşı Köşkü'nde tarihi bir yapı seçtim ben. Büyük bir gala verdik biz. O galada İranlı dostlarımız, İstanbul'da yaşayanlar, İzmir'de yaşayanlar geldiler ama Tahran'dan çok değerli bir ressam geldi. Ben sizin bir tablonuzu yaptım dedi, yağlı boya. Kitabın kapağını da yanına koymuş. Pervin Budahani diye bir önemli bir ressam. Şimdi Paris'te yaşıyor. Bakar mısınız gözlerinin netliğine? Ne kadar derin yapılmış. Muhteşem bir tablo. Ellerine sağlık. Biliyor musunuz galaya geldiğinde bu tablo ıslaktı. Apar topar getirmiş. Ve daha sonra ne mi oldu? Daha sonra neler olmadı ki? Bu kitap o kadar çok sevildi ki ikinci ve üçüncü baskıları yaptı Türkiye'de ama 2025'in Mart ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde kitabım İngilizce olarak basıldı. Dying for Love, yani aşktan ölmek, Princess Soraya Esfendiyari. The Story of a Fallen Regime and Unending Love. Düşen bir rejimin ve bitmeyen bir sevginin hikayesi Ersin Faikzade. Bir jest yapmışlar. İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin
Üniformalı resmiyle benim resmimi koymuşlar. Ve arkasına da benim biyografimle yine üniformalı bir resmimi koymuşlar sağ olsunlar. Üstte de Süreyya'nın hayat öyküsü yazıyor. Şu anda Amazon'dan İngilizce olarak dünyanın her yerinde kitabım satılıyor. Ne kadar mutluyum size anlatamam. Geçen gün Yorkshire'dan Pam Cooper diye bir Yorklu bir bayan, yani İngiliz bir bayan kitabımı almış, fotoğraf çektirip Instagram'dan bana gönderdi. Geçen hafta İtalya Roma'dan muhteşem Anna isminde bir soprano kitabımı alıp o da bana fotoğraf gönderdi. Çok mutlu oluyorum. Tabii muhteşem şeyler bunlar. Texas'tan, Los Angeles'tan da ayrıca fotoğraf çekip gönderen dostlar şimdi izliyor. Bizi almadık, bizi niye paylaşmadın demesinler. Onlara da gönülden sevgiler. Burası da Prensesler Köşesi. Prenses Süreyya. Prenses Süreyya'nın kitabını yazdığım için ona biraz öncelik tanıdım. Çok fazla fotoğrafı var burada görüyorsunuz şu anda. Ve Farah Pehlevi, İran İmparatoriçesi, yakında onun kitabı geliyor. Ve çok detaylı bir kitap, kalın bir kitapçık olacak. Çünkü çok büyük araştırmalar var. İran devriminden, İran'ın kültürel gelişiminden çok yer verdim. Ve kalplerin kraliçesi Prenses Diana, bakar mısınız güzelliğine? Nasıl güzel bir hanımefendi. Henüz 36 yaşındayken Paris'te geçirdiği trafik kazasında onu kaybetmiştik. Ama hiçbir zaman unutulmadı. Kalplerimizin kraliçesi olarak sonsuza dek yaşayacak. Biliyor musunuz? Onun da kitabını yazdım. Farah Pehlevi'den sonra o da çıkacak. Şiir okumayı çok seviyorum biliyorsunuz ve çok da ilgiyle takip ediyorsunuz. Hoşuma gidiyor. Bilgisayarım, o meşhur editleri, kurguları yaptığım bilgisayar ve benim çalıştığım masam burası işte. Hani Ersin nerede çekiyor derseniz şurada çekiyor. Royal Country House yazısını zaten görüyorsunuz daima. Bu aslan da hep arkamda olur benim. Ve bilgisayarımda kurgularımı burada yapıyorum. My novel Princess Süreyya, the result of exactly 20 years of research and effort, has... Hola queridos amigos, queridos seguidores, soy Ersin Faikzadeh. Hoy quiero compartir con ustedes una felicidad. In opposition to President Donald Trump's second term and his controversy after he became India's Prime Minister. Muhteşem ülke Pakistan'ı anlatmaya çalışacağım. Pakistan sadece bir ülke ismi değildir. Zevkle yapıyorum. Sizler de zevkle izliyorsunuz. Çok mutluyum. Ben İngiltere'de okudum. Uluslararası ilişkiler okudum. İngiltere'de okuduğum zamanlarda İmparatoriçe Farah Pehlevi ile tanışma fırsatını buldum. Bakın, For Ersin with my best wishes yazıyor. Ersin'e en iyi dileklerimle 27 Ocak 2003 Farah Pehlevi. Tanıdığım en mütevazi, en tatlı, en hanımefendi insanların başında geliyor. O bir imparatoriçe, ülkesini kalkındırmak için, halkını daha iyi yaşaması için çok büyük mücadele verdi. Ve İran halkı onu çok seviyor. Halen çok seviyor ve onu baş tacı etmiş durumdalar. Kitabımı sabırsızlıkla bekliyorlar o yüzden. Biliyorsunuz ki ben misafir ağırlamayı çok seviyorum. Bu evde 5 yıldır yaşıyorum. Devamlı misafirler geliyor. Amerika'dan Joseph Stevens. Ünlü bir aktör arkadaşım. Los Angeles'ta ben evinde kalmıştım. O da gelip benim evimde kaldı. Nepal'in ünlü gurusu, Guru Matandra, Katmandu'dan gelip bu evde kaldı. Pakistanlı dostlarım hep bende zaten biliyorsunuz. Hintli arkadaşlarım da bende. Ben barış istiyorum. Ben bir barış elçisiyim. Savaşa hayır diyorum. Bütün dünya barış içinde yaşasın. İngiliz arkadaşlarım, İspanyol, İtalyan ve İstanbul ve İzmir'deki arkadaşlarım genelde bu evde hep benimle oldular. O yüzden bu evin bir ismi var, bir kimliği var. La Casa de l'Amor, yani aşk evi. Café de Ersin Faikzadeh diye bir tabela koydum ben buraya. Hem çok esprili hem de bu evin o kadar çok ziyaretçisi oluyor ki bir kafe görünümünde olduğunu sizlere daha iyi anlatıyor. Don't forget to be happy. Mutlu olmayı unutma. Ve çok fazla sherry cake, apple pie, elmalı kekler ve vişneli turtalar yaptığım için öyle güzel bir resim. İngiltere'den topladığım parçalar bunlar. Bakın bu ikisi çok eski. Ben İngiltere Galler'deyken okurken üniversitede bir antikacıda almıştım bunları. Çok özel parçalar. Benim İngiltere Galler Aberystwyth'te okudum ben. Aberystwyth
Orta Galler'de Snowdonia'ya yakın bir şehir. Burası tarihi bir şehir ve burada bir dağ var. Cliff Railway. Buraya trenle gidiliyordu. Ayrıca ben burada gönüllü hizmet yaptım. Zihinsel engelliler ve bedensel engelliler üzerine projeler yaptım ben orada ve çok takdir edildi. Her yılda onları ziyaret etmeye geri gidiyorum ve sizin için oradan harika videolar çekeceğim yakında ben. Evet. Evet değerli dostlar. Şimdi yine bir geri dönüşüm ürününü size göstermek istiyorum ben. Bir masaya ihtiyacım var diyordum 2020 yılında. Hemen ara o alışveriş merkezi senin, bu alışveriş merkezi benim. Dolaşmadığım yer kalmadı ama ben orijinal bir şey istiyordum. Bu masayı kenara koymuşlar yolun ortasında bir yere. Herhalde çöpçüler alsın diye. Kahverengi eskimiş bir masaydı bu. Bakın ben ne yaptım. Masayı aldım, güzelce tıraşladım, zımparaladım. Üzerine stencil denilen bir tekniktir bu. Cafe Paris yazısı yazdım. Ondan sonra ve böyle hasır altlıklar koyup bir de güller, çiçek yine hasır içinde. Bakın ne kadar değişik bir organizasyon oldu bu. Ve eski sandalyeler aldım. O sandalyeleri de beyaza boyadıktan sonra, masayı da beyaza boyadıktan sonra Cafe Paris yazısı buraya da koydum. Hem önünde hem arkasında Cafe Paris yazıyor. Ve çok kutu severim ben değerli dostlar, bisküvi kutuları. Gittiğim ülkelerde muhakkak bu kutuları Fransa'dan, İngiltere'den, İspanya'dan, Güney Amerika'dan hep toplamışımdır. İçinde mesela fındıklar var, bakın fındık dolu içi. Fındıkları kırıp kırıp yiyoruz. Sporcular özellikle çok yer. Çiçekleri çok seviyorum biliyorsunuz. Bu köşede İzmir'de ki evi de daha önce ben çekmiştim, izleyenler biliyor. Her taraf ödül, ödül, ödül. O kadar çok ödül ki onları buraya getirmeyeyim dedim ben ama burada da ödüller almaya başlayınca yurt dışı, yurt içi onları da buraya koydum. Bir konser sonrası hayvanları korumak, sokak hayvanlarını desteklemek için bir konser vermiştim. Onun ödülüdür bu. Çok sevdiğim gönül yazar. Gönül yazar benim İzmirli hem hemşerim hem de en sevdiğim arkadaşlarımın başında geliyor. Taş bebeğimiz Gönül yazar. O da beni çok sever, ben de onu çok severim. 2008'de ben 2009 yılında onun evinde misafir kaldım. 2 katlı bir dublekste oturuyor, Boğaz'a bakıyor evi. 2. katında ben yaşıyordum ve çok güzel bir arkadaşlığımız oldu. Devamlı suretle fotoğraflar paylaşıyorum, belki görüyorsunuzdur. Şimdi sen bu izlerken burada olmak istiyorum diyeceksin eminim. Ben seni çok seviyorum Gönül yazar. Bu ev senin. Sen diyorsun ya benim evim senin evin. Bu evde senin evin. Her zaman gel, kal, başımın üstünde yerim var. Taş bebeğimiz. Bütün ülke onu çok severken ben ayrı seviyorum onu. Gönül yazar çok farklı benim için. Yine SMA hastası bebekler için verdiğim konserler sonrası bir ödül bu. Bakın bu çok önemli. Dubai'de bir sanat galerisinin açılışını bana yaptırdılar. Evet, Dubai şeyhinin eşi yaptırmıştı. Bakın bunu halka dağıttılar orada. Bu da yine Dubai'de Global Inspirational Awards 2023. Yani küresel ilham veren sanatçı ödülünü 2023 yılında ben Dubai'de, Dubai Hilton'da törenle aldım değerli dostlar. Burada da şey yazıyor bakın, for outstanding, yani Türk sanatçı, Türk ses sanatçısı ve en iyi şekilde kendisini ve ülkesini dünyaya takdim ettiğinden dolayı küresel ilham veren sanatçı ödülünü almış bulunuyor. Bana biliyorsunuz ki Diamond Child of Turkey diyorlar. Türkiye'nin elmas çocuğu diyorlar dünyanın her yerinde. Bunu da bana Kanada'da hediye ettiler bakın. Siz bir elmassınız dedi bunu veren. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ve üniformalı bir resmim yine. Bu da İspanya'da bana çerçeve verildi. Alttaki yazı çok güzel bakın. Creo en el corazón todo va a estar muy bien. Diyorum ki ben hayatım boyunca kalbimin sesini dinleyerek çalıştım. Burada antika bir saat var. Çok seviyorum bu saati. Keşke guguklu bir saat olsaydı. Bu buradan bir kuş çıksaydı ama ben onu çok seviyorum. Yanında da farmhouse dedik ya, çiftlik evi. Onu ifade etmesi için 2 tane atlar buraya çok yakıştı. At ve antika saat. Evet, burada da neler var neler. Ben İngiltere'de okurken biriktirdiğim Prenses Diana albümlerim var burada. O kadar çok kitabım var ki Prenses Diana ile ilgili, bakar mısınız? Her tarafım Prenses Diana. Yakında benim de bir Prenses Diana romanım çıkacak. Bakın Andrew Morton. Andrew Morton İngiltere'nin en önemli yazarlarından, ayrıca Prenses Diana'nın da arkadaşı. Ben 2017 yılında Kensington Sarayı'na resmi davet edildim. Prenses Diana'yı anma etkinliklerinde Andrew Morton'la tanıştım. Muhteşem bir insan ve iyi arkadaş olduk. Kitap yazdığımı ona söyledim, bana da gönder dedi. Buraya onları koyuyorum.
Yine Prenses Süreyya kitabımın diğer bir baskısı değerli dostlar. Şunu göstermek istiyorum. Paraguaylı çok ünlü bir Oliva Dashkit diye önemli bir ressam. Aslında bu resmin boyu, bu tablonun boyu 2 metreye 3 metreydi. Bana hediye ettiler ama ben ne mümkün Paraguay'dan buraya getirmek, götüremeyeceğimi anlayınca çok üzüldüler. Ve orada bir evim var benim, küçük bir evim, oraya koyduk onu. Bunu da tekrardan yapıp küçük haline bana verdiler. Pedro Morales'ten bahsetmiştim. Ben çok seviyorum kendisini. Los Hermanos dedik hatta. Biz kardeşiz demek. İspanyolca, Türkçe aşk şarkıları Adoro, Ben Böyleyim. Alten Alpman'ın şarkısını İspanyolca, Türkçe okuduk ve arkasında o kadar güzel Türkçe ve İspanyolca şarkılarımız var ki. Annemi kaybettiğimde Pedro ile tanışmıştım ben. La Mama şarkısı, Anneciğim şarkısını okumak için kalktım, İspanya'ya gittim ve bir albüm yaptık. Bakın hayat, şunu söylemek istiyorum. Hayat size neler getirecek bilemiyorsunuz. Nerede, neyle karşılaşacağınızı da bilemiyorsunuz. Onun için umutsuzluğa hiçbir zaman kapılmayın. Bazen ben kapılmıyor muyum? Ben de kapılıyorum. Hemen çok sevdiğim dostlarım, hatta kamerayı çeken arkadaşım arkadan kafasını sallıyor. Çünkü o beni hep motive eder. Değerli dostum Sinan çekiyor. O da muhteşem bir sanatçı bu arada. Onu da göstereceğim birazdan size. Umutsuzluğa kapılmıyoruz değerli dostlar. Her zaman yeni bir kapı açılıyor ve o kapıdan giriyoruz. İşte anneciğimi kaybetmiştim. Acı içindeydim 2014 senesinde. Uzun yıllar yatağa mahkum yaşamıştı. Acılarla yaşadık ama çok sevgi dolu bir babam vardı. Babam bizi, ablamla beni sarıp sarmalamıştı. O kadar değerliydi ki ruhu şad olsun. Anneme de kol kanat gerdi, sevgisiyle yıllarca baktı, sadakat ve şefkatle. Ve ikisini de kaybedince ben çok üzüldüm. Pedro Morales'le de o sıralarda tanışmıştık ve ben İspanya'ya bir şarkı yapmak için gittim. La Mama şarkısını yapmak için, anneciğim yani, Şarlı Aznavur'un şarkısı. Dedi ki Pedro, 10 şarkı yapacağız seninle, hem de albüm yapacağız. Ve albüm İspanya'da çıktı. Sonra nerede çıktı biliyor musunuz? Meksika'da çıktı. Çünkü Meksikalı sanatçıların şarkılarıymış. Quieremo Mucho, Abrázame, Julio Iglesias'ın şarkıları yani. Historia de un amor, Bésame mucho, Mi amigo. Gülmek için yaratılmış, Ferdi Özbey'in söylediği şarkı Los Ejes de mi Carrera. Ve bu albüm Paraguay'da, Arjantin'de, radyolarda halen çalıyor. O yüzden hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayalım. Yarının ne olacağını bilemiyoruz. Her an her şey değişebilir bizler için. Hep sevgiyle ve umutla kalın. Evet değerli dostlarım, birazdan size çiçeklerle dolu bahçemi ve muhteşem seramı göstereceğim. Onun öncesinde benim saatim sinyal veriyor. Ben sessize aldım çekim yaparken. Büyük ihtimal Şule abla kapıda galiba. Çünkü Şule abla ben de geleceğim dedi. Gel başımın tacı dedim. Çünkü bu güzel evi yaratırken Şule abla hep benimleydi. Ama Şule ablayı başka türlü bir şekilde karşılamak istiyorum ben. O böyle takım elbiseyle beni görmeyi çok seviyor. Gideyim takım elbise giyeyim ben. Nasıl oldum? Şule abla çok önemli benim için. Çok sevdiğim bir hanımefendi. Kim bilir o nasıl giyindi, nasıl özendi. Biz böyle 5 çaylar yapıyoruz. İnsanın kendisine önem vermesi bu değerli dostlar. Güzel giyineceksin, en güzel bardaklarını, en güzel porselenlerini, en güzel kıyafetler, tabakları kendin için ilk önce kullanacaksın. Neden onları saklarlar ki? Biz çocukken hatırlarım salonlarımız olurdu, salonlara girilmezdi. Kapı çalmadan ben size yatak odamı gezdireyim, hadi gelin. Bakın. Benim şapkalara olan özel ilgimi çok sevdiğim dostlarım bilir. Onun için bana genelde şapka hediye ederler ya da gözlük. Mesela bu şapkalar çok özel olduğu için bunları buraya İzmir'deki evimden getirdim. Brezilya, Paraguay'ın insanları çok sıcak olduğu için Latin Amerika bu tarz Guarani şapkası bunlar. Guarani o bölgeye özgü yerli halka verilen isimdir. Onların taktığı bir şapka. Genelde cowboy derler Amerika'da. Guarani'dir onlar. Panama şapkası. Bakın benim en sevdiğim, en çok kullandığım şapkalarımın başında geliyor Panama şapkası. Ve İngiltere'de öğrenci olduğum zamanlar
Bu şapkayı almıştım. Okula giderken bunları takıyorduk. Çok güzel resimlerimiz var bunlar. Flea Market. Flea Market ne demek biliyor musunuz dostlarım? Antiques Flea Market. Dünyanın gittiğim bütün şehirlerinde, ülkelerinde flea marketleri gitmişimdir ben. En son Düsseldorf'ta gitmiştim. Mesela bu parçayı oradan aldım. Bakar mısınız? Flea Market yani antika pazarları. Bizde de çok popüler artık günümüzde. Flea marketlerden Buenos Aires, Arjantin'deki beni çok etkilemişti. Şili Santiago'daki muhteşem ötesiydi. Ve Los Angeles. Los Angeles'ta bu heykeli almıştım mesela. Bakar mısınız güzelliğine? Bu bir zenci melek. Zenci melek ben pek görmemiştim. İlk defa gördüm ve hemen o antika pazarından onu alıverdim. Evet dostlar. Bakar mısınız şu güzelliği? Bu dolabı ayrı çok seviyorum ben. Muhteşem renkleri var. Benim ruhum gibi rengarenk. Vintage deniyor biliyorsunuz bunlara. Eski hanımefendiler, beyefendiler. Eski diyoruz ama ben bu beyefendi gibi giyiniyorum. Aynen şu gördüğünüz şekildeki gibi giyiniyorum ben. Seviyorum bu İtalyan tarzını. Saatler ve gözlükler. Çok sevdiğim koleksiyonlar. En son babacığım rahmetli olduğunda kolunda bu saat vardı. O dönemde herkes bu tarz böyle sarı saatler takardı bilirsiniz. Sporu çok sevdiğim artık bilmeyen yok. Kaliforniya'da bir su matarası almıştım kendime. Bu da tuk tuk. Pakistan ve Hindistan'ın meşhur tuk tukları. Çok meşhurdur. Bunu da Pakistan'da hediye etmişlerdi bana. Yani bir günü buna ayırmak lazım aslında. Pakistan'dan Paraguay'a her yerden bir kıyafet silsilesi. Ama bunlar özel tasarım biliyor musunuz? Bunları ben çizip güzel terzi dostlarıma yaptırmıştım. Bunu da Pakistan videomda sizlere anlattım. Çok önemli bir Pakistanlı designer'ın eseridir. Pakistan sinemasının en büyük jönlerinden İmran Abbas'ın Katar'da bir defilede giydiği kıyafettir bu. Biz o kadar samimiyiz ki ne kadar güzel bir kostümdü o dedim. Ertesi gün ben İslamabad'daydım Pakistan'da. Bana getirdi sağ olsun İmran Abbas. Bununla ilgili bir video yaptım hatta ben. YouTube kanalımda belki izlemişsiniz. Evet, bir insanın aslan yatağından belli olur derler ya. Ben de aslan burcuyum ve yükselenim de aslan. Nostaljik bir yatak odası oluşturdum burada kendime. Başımda bir raf var. Rafın üstünde sevdiğim kitaplar. Bir sarmaşık, ufacık bir sarmaşık ne kadar büyüdü. Bakın notalar var çarşafımda. Adam ses sanatçısı olunca yatağı da ya güller, biliyorsunuz çiçekleri olan sevgimi, çiçekler ve notalarla bezeli oluyor. Burada Sweet Dreams yazısı ve başucumda da Prenses Diana'nın kitabını okuyorum. Bunu Londra'da almıştım. Royal Duty, Kraliyet Görevi, Paul Burrell yani Diana'nın bodyguard'ı yazmış. Onun eseri Innocent Love. Yani burada yatıyorum ben. Burada yatıp dostlar sabah kalktığımda direkt karşımda Innocent Love yani masum aşk yazısını görüyorum. Çok masum aşk. Kaktüsüm, çiçeklerim. Yine Arjantin'den, bakın Buenos Aires'ten bir saat kütük üzerine yakılarak yapılmış Buenos Aires'i anlatıyor. Ve karşımda Vanity Fair'ın Temmuz 97 Diana'nın ölümünden bir ay önce kapak olduğu dergisi. Vanity Fair, dünyaca ünlü bir moda dergisi. Diana'nın harika fotoğrafları var burada. Çok seviyorum bu kareyi. Ve Prenses Süreyya, bakar mısınız güzelliğe? Yani kitabını yazdığım için, hayran olduğum için söylemeyeceğim ama gerçekten hayran olunacak bir hanımefendi. Innocent Love yazısı da buraya çok uydu. Çünkü İran Şahı'nı çok sevdi, Şah da onu çok sevdi ama çocuk ona dünyaya getiremediği için, ne yazık ki kısır olduğu için boşandıkları o üzücü hikaye masum bir aşktı. Diana'nın da biliyorsunuz çok masum bir aşkı vardı. Charles'ı çok seviyordu ama Charles Camilla'yı sevmişti. Yine Prenses Süreyya'nın 1956 yılında İstanbul'a resmi ziyaretinde yer yerinden oynamıştı. Kitabımda o bölümü muhakkak okuyun dostlar. O dönemin Türkiye'sini ve ihtişamını, İran kraliyet ailesine olan sevgiyi göreceksiniz. Türk bayrağı arkada. Farah Pehlevi'nin resmi ama en güzel prenses benim anneciğim Zekiye. 2 tane gül duruyor önünde. Hayatı çilelerle geçti anneciğimin. Neden çilelerle geçti? Bir modacıydı. Çok güzel bir hanımefendiydi. Babamın aşık olduğu kadar çok güzel giyinirdi. Çok güzeldi. Çok bakımlıydı. Çok eğitimliydi. Ama henüz 26 yaşındayken ben doğduktan 5 yıl sonra annem multiple skleroz hastalığına yakalandı.
Multiple skleroz hastalığı, merkezi sinir sistemi, omurilik soğanının iltihaplanmasıdır. MS diye geçer ve ne yazık ki henüz bir çaresi bulunmuş bir hastalık değil. Sadece koruyucu ilaçlarla hastalığının ataklarının önlenmesi için çabalanıyor. Bir de çiçekler ve avizeme bakınız. Antikayı seviyorum ben. Yaşanmışlıkları çok seviyorum. O yüzden tam bir vintage yatak odası. Ev geneliyle vintage. Ama birazdan tam bir antika diyarına götüreceğim size. Çünkü misafirlerim için tasarladığım bir oda var yan tarafta. Tamamen 100 yıllık antikalarla döşedim orayı. Oraya gideceğiz birazdan. Yatak odasından çıkma vakti geldi artık. Burası benim sanat galerisi tadı versin diye tamamen sanat galerinde kullanılan lambalarla döşediğim koridorum. Hani herkes magnet toplar ya, ben de magnetlerimi göstereceğim birazdan. Bunlar da büyük magnetler. Ben yaptırdım bunları. İşte Roma, Paris, Madrid, Hindistan, Pakistan, Zürih. Büyük büyük magnetler. Bu parçayı çok seviyorum. Bakın Paris'ten bu. Paris'in güzelliklerini ve Londra'nın güzelliklerini ifade eden bir puf. Evet dostlar, bir sanat galerisindeymişiz gibi. Paraguay'dan bahsettim ya biraz önce, Orteliado'lardan. İşte Orteliado ailesi. Sandra Orteliado, Blanca Orteliado, Blanche Orteliado. Ve biraz önce resim bana hediye eden Oliva Doşkit. Onun dev bir konutu var, bir malikanesi var. Paraguay'ın başkenti Asunción'da. Paraguay tam Latin Amerika'nın kalbi. Corazón de Latinoamericano derler oraya. Yani Latin Amerika'nın kalbi. Elvira teyze, oradaki evimin yan komşusu Elvira teyzeciğim. Iguazu şelaleleri, muhteşem katedraller ve bizdeki kedi köpekler gibi orada da çok var ve çok cana yakınlar. Ve mate çayı içerler orada, bakın. Bütün gün mate çayı içerler. Hemen size bu mate çayını göstereyim. Bakın Arjantin, Brezilya ve Paraguay'da devamlı buraya mate çayını koyarlar. Sıcak su ya da soğuk su koyup buradan içerler. Ve bir tane kullanılır. Herkes 10 kişi de olsa tek tek içip yine suyu doldurup diğerlerine armağan ederler. Beraber içerler. Enteresan bir kültür. Ricky Martin'e beni çok benzetiyorlar Latin Amerika'da. Bakın bu fotoğrafta ben bile şaşırıyorum. Hayır canım, burası Ricky Martin diyorlar. Yok, benim. Orada bir motosiklet kullanırken çocuklar gibi mutlu olduğum bir resim. Bakın Paraguay'dan Pakistan'a geçiyoruz. Manevi babam Profesör Doktor Malik Hüseyin Mübaşşer 2020'de ne yazık ki rahmetli oldu. Eşi Yasmin Mübaşşer. Ben orada o muhteşem kostümleri giyip konserler veriyor, insani çalışmalarda bulunuyorum. Pakistan'ın kalbimde yeri gerçekten çok büyük. Muhammed İkbal'in kabri, bakın. 2 Pakistanlı askerin arasında resmi ziyarette bulundum ben orada. Muhammed İkbal, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nda büyük destek veren en büyük Pakistanlı şairdir. Yine manevi babamın elini öpüyorum. Bir konferanstayım burada. Üniversite, Pakistan İslam Üniversitesi'nin açılışını bana yaptırmışlardı. Yine Paris'ten aldığım 2 parça var burada. Kitapları çok sevdiğim için Bookshop kitap evi İngiltere'den. Bu da dünyanın pek çok yerinde ben konserler verirken fiziğimi düzgün bulduklarından ötürü olsa gerek. Çünkü bir model fiziğine sahip değilim ben ama prosedürüm iyi demek ki. Bakın her yerden modellik teklifleri gelmişti bana. Londra, Kensington Sarayı, Brezilya, Rio Grande Sul, Güney Brezilya, Buenos Aires, Arjantin, yine Lahore, Paraguay, yine Brezilya, bu Los Angeles'ta, Beverly Hilton'da, Dubai, Londra, pek çok kare. Yine Şule ablanın, ne Şule ablaymış diyeceksiniz birazdan, eve gelince göreceksiniz. Bu yine Şule ablanın bir eseri, elleriyle yaptı bu gülleri. Mustafa Kemal Atatürk'ümüz, evimin hemen girişinde. Biraz önce demiştim ya, antikalara olan merakım benim çoktur diye. Zaten evin her tarafı antika da. Kendim antika olacağım yakında böyle giderse. Şimdi antika odasına gidiyoruz. 100 yıllık eşyalar göreceksiniz. Bu Pera Palas'taki odalara benziyor. Bildiğiniz 100 yıllık, hatta 110 yıllık oldular artık. Çünkü bana geldiklerinde 10 yıl geçti, 110 oldu. Yavaş yavaş gidiyoruz. Bakın bu da benim Brezilya'da modellik yaptığım bir fotoğraf. Rio Grande Sul.
o eşyalardan biri Marsilya. Bakar mısınız? Ne kadar eski olduğunu kenar köşelerinden anlayacaksınız. Üstünde dev gibi bir ayna koydum ben. Bu ayna da çok eski bu arada. Bu ayna da bununla beraber fazla vurdum. Kraliçe. Hazır mısınız? 100 yıllık, 110 yıllık antik odasına giriyoruz. Bu oda çok özel bir oda. Yani bazıları antikayı sevmez, eskiyi sevmez. Bazıları da çok sever. İşte çok sevenler için özel bir oda burası. Nereden başlayacağımı bilemiyorum ama şuradan başlayalım. Bu kanaviçe, biliyorsunuz anneler, anneannelerimiz böyle kanaviçeler yaparlardı. Bir abajur haline getirilmiş. Çok eski bir parça. Bu sandık takribi 120-130 yıllık. Altta bir bantı var çünkü oradan biliyorum. Yine bakın bu bir Paris'ten içki çantası. Bakar mısınız? Kadehler, şaraplar içine koyup bu şekilde taşıyorlarmış zamanında. Ve üstüne bir parça bu da. Ve muhteşem sandalyeler. El işlemeli, aslan ayaklı. Bu sandalyeler çok özel dostlar. O kadar özel ki hepsi. Bu odada ben çok güzel kitaplar yazdım. Prenses Süreyya'nın kitabını burada bitirdim. Farah Pehlevi'yi burada yazdım. Dayan'ın bazı kesimlerini burada yazdım. Burada çok güzel çekimler de yaptım ben ayrıca. Çok hoş. Bakın bu masayı açtığınızda şuraya kadar geliyor. O kadar uzuyor ki tam bir yemek masası. Ve bunlara fil ayağı deniyor. Aslan ayak da denir ama fil ayağı diye geçiyor sanırım. Aslan ayaklı, muhteşem bir el işlemesi, ceviz, bir antika masa ve sandalye. Burada da bunu çok seviyorum. Bu dressuar çok özel. Buna kıl dressuar deniyor arkadaşlar. Neden kıl? Çünkü ayakları o kadar ince ki isim olarak kıl dressuar demişler. Arkamda bir goblen, yine goblen işleme. Şule ablanın. Misafirlerim geldiğinde Amerika'dan, yurt dışından, Güney Amerika'dan, Asya ülkelerinden bu konsepte kaldılar. Antikayı ve o dönemin ruhunu hissettiklerini hep bana söylediler. Bir de ben buraya içerideki pick-up'ımı ve plakları koyuyorum misafirlerim geldiğinde. Artık burada kitaplarını okuyorlar, o dönemin müziklerini dinliyorlar. Güzel bir ambiyans, öyle değil mi? Gardırobum yine ceviz, 100 yıllık bir gardırop. Bunu da kapı çalıyor. Evet, sonunda Şule abla geldi. Şule ablayı bekliyorduk biliyorsunuz. Hoş geldin. Seni bekliyoruz. Canımsın. Bir saattir Vallahi. çekimdeyiz. Bir saati geçti galiba. Çekimdeyiz. Seni anlata bitiremedim ben. Neyi anlatıyorsun? Her tarafta sen varsın. Bu evi sen yarattın bence. Hoş geldin. Bu nedir böyle? Yaptık. Bunu vallahi geçen gece, bu senin son tablon, kalmıştı 2 seneden İnanmıyorum beri. sana. Tuval. Dedim bu çocuğa bunu yapayım ben. Ben internette Ya. gördüm bunu. Ya. Sen bana mı yaptın? Tabii. Bir de yorum yazdım. İnanmıyorum sana ya. Sana yaptım ya. Yazdım oraya. Ay, çok özel. Şule abla. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Zaten evin her tarafında sen varsın. Ben varım, doğru. Bakın Şule abla anlatıyorum ya her tarafta. Yani nasıl bir hanımefendi, nasıl bir sanatçı bakar mısınız? Bugün sizler için ev turu çekimi yapacağımı bildiği için kalkıp bu muhteşem tabloyu yapmış. Şule abla yalnız sana Özel benziyor. olsun bugün. Sana benziyor yalnız. O zaman bunu da terasıma koymak istiyorum. Gel terasa asalım bunu. Terasta oturalım. Şimdi gel oturalım. Terasa gidelim. Bugün senle nereden bu yolculuğa çıktın sen? Neler yaptın? Bu resimleri nasıl oluşturdun? Hepsini konuşacağız biz. Sen bunu oraya koy Şule abla. Sen, burası zaten senin evin gibi. İstediğin şekilde lütfen otur, dinlen. Benden 5 dakika bana verir misin? Tamam. Sen istediğin gibi dinlen lütfen. Çayı demle hatta. Masamızı kur. 5 çayı yapıyoruz ya senle biz. Biz Şule ablayla 5 çayları yaparız. Giyiniriz, süsleniriz. Plağımızı da buraya takarız. En sevdiğimiz plak da Julio Iglesias'tır. Onu takarız ve ondan sonra 5 çayı yaparız. Ben yalnız Şule abla benim için anladığınız üzere çok değerli bir hanımefendi. Arka bahçeye gidelim mi? Arka bahçede güllerim var benim. Gülleri kesip Şule ablaya vermek istiyorum ben. Şule abla 5 dakika sonra geliyorum ben, tamam? Tamam. 5 dakika. Hemen geleceğim.